Selam arkadaşlar, ben Age of Tactics. Binek sistemini ele alacağım. İkinci videoda bugün adım adım ilerleyerek nasıl binek çiftleştirmeliyim sorusuna yanıt olacağım. Önce elimizde neler var görelim, bakalım. Seri bir şekilde adım adım ilerlemek istiyorum bugün. Şimdi şöyle araştırmamızı hemen kontrol edelim. 107 tane içgörü puanımız var. Çiftleştirmeleri yaptıkça bu puanımız artacak. Biz de devamlı olarak buraya girip bunun takibini yapacağız. Yani buradaki geliştirmeleri yapa yapa devam edeceğiz. Bunu unutmadan devam etmemiz gerekiyor. Binek yönetimine göz atarız. Elimde zaten at yok şu an. Ben hepsini açtım. Şu anda elimde 196 tane atım bulunuyor. Şurada görebiliyorsunuz sayısını. Şöyle rastgele atlar bunlar. Hiçbir çiftleştirmeye uğramadı. Bu benim kendi hesabım. Kendi hesabımda yapacağım bugün çiftleştirmeleri. Burada da komplarımın bazılarını görüyorsunuz. Şurada Lubu ve Mulan kompum var benim. Bir üçüncü komp Kiros çıkmaya çalışıyorum. Şimdi Vlad geldi. Vlad'ı da açarım, yanına koyarım diye düşünüyorum. Bunlara göre, bu komplara göre bir çiftleştirme gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle yetiştirme merkezinde özelliksiz şuradaki süvari atı seçiyoruz. Özelliksiz savaşçılarla başlayacağım. Şöyle niteliklere, yani şuradaki kudret strateji, kudret zırh gibi niteliklere ve at çeşitlerine dikkat ederek devam etmek istiyorum. Burada niteliklere şu sebeple dikkat ediyoruz. Yani kalabiliyorsa elimde kudret ve zırh kalsın ya da strateji ve zırh kalsın gibi bunlara dikkat edeceğim. Nitelikleri o şekilde korumaya çalışacağım. At şekillerine dikkat etmemin sebebi de yani 3 nesillik mükemmelliyetlik denen o soy meselesini temiz tutmak istiyorum. Şimdi şu şekilde başlayacağım. Örnek veriyorum, bozkır bir at ya da kudretlerden başlayayım. Yayla atı, kudret zırh şeklinde. Bunu ekledim buraya. Ve başka bir kudret zırh arıyorum. O da savaşçı zaten. 2 tane yayla atı, ikisi de kudret ve zırh, niteliklerini asla kaybetmeyecek. %100 şeklinde tekrar kudret ve zırh denk gelecek ve 2 tane yayla atını çiftleştirme sebebim de soyu temiz tutmak istemem. Bunları bu şekilde bir yetiştirelim. Başlayalım şöyle ufaktan. Bir tane bozkır atı çıktı. Cesaret, pasif, kudret hasarı. Sanırım Kiros dediğim için hemen yanıt verdi oyun. Tekrar devam ediyorum. Ya ben böyle biraz düzenli ilerlemek istiyorum. Kudret zırhları böyle tek tek ayıklayıp nitelikleri kaybetmek istemediğim için ve de bozkır at arıyorum şu an arkadaşlar. Mesela bozkır farklı bir kudret zırh yok bende. Şöyle baktığımda 31 tane atın içinde çıkmadı. Tamam, bunu bırakayım bir. Yayla atına bakalım. Kudret zırh var mı? Siz de böyle benimle bir göz gezdirin. Bunu savaşçıda yapacağım. Diğerlerinde yapmayacağım. Bu kısmı en azından özet bir şekilde yapmayı planlıyorum. Şimdi kudret ve zırhı kaybetmemek için şunları şu şekilde birleştireceğim ben. Bundan da yiğit aldık. Güzel. Şimdi bir sonraki adım olarak strateji kasanlar da vardır. Yani strateji kompları olanlar da vardır. O yüzden şöyle strateji zırhları bir araya getirmeye çalışacağım. Ama yine bozkır olmasına dikkat edeceğim. Yani önceliğim bozkır olan bir strateji zırh at bulmak. Ona baktığımda sanırım o da yok elimde şu an. Aynı anda keşke şeyde baksaydım. Şeyde varmış. Yayla atında varmış. Şurada bir tane görüyorum. Bir tane de şurada var sanırım. 2 tane var gibi. Bunları da bu şekilde çiftleştirdim. Yine yiğit özellikle strateji zırh verdi. Bunun devamında şimdi kudreti kaybetmek istemediğim için bir yandan da bir diğer önemli olan da strateji olduğundan, yani ben böyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Kudret ve strateji olanlara bakmak istiyorum. Yani şu. Şimdi bozkır olup da mesela yaylada bir tane varmış. Bu da aklımızda kalsın. Bozkır'da da bir tane varmış. Şu an kudreti ve stratejiyi kaybetmeden bir çiftleştirme yapıyorum. Tamam. Özellikleri sonra değerlendiririz beraber. Şimdi şu ilk çiftleştirmeleri yapıp bir savaşçı özelliklerimizi elde edelim. Farkındaysanız şu an sadece savaşçı ve savaşçı ile ilgileniyorum. Bunun sebebi, şunu da çiftleştireyim. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Yani yüzdeyi düşürmek istemiyorum. Kesinlikle savaşçı mizacına sahip bir at çıksın istiyorum ben. Örnek
vereyim. Aslında bir önceki videomda vermiştim ama şöyle bir örnek gösterebilirim. Şuradan savaşçı değil de uysalı seçtiğimde ve şunu koyduğumda bakın burada rastgele mizaç %40 diyor. Ben bu ihtimali ortadan kaldırmak istediğim için, yani bir sonraki atımın da savaşçı bir at olarak karşıma çıkmasını istediğim için savaşçı ve savaşçıları birbiriyle çiftleştiriyorum şu anda. Kudret ve strateji olanlara bakıyorduk. Devam edelim. Kudret ve strateji olarak ben sanırım göremiyorum. Bu var ama bu özellikli bir at ve kullanımda zaten kalsın o. Kudret ve strateji de yok. Tamam. Şimdi kudretten devam edeceğim. Kudret ve kuşatma yayla. Kudret ve kuşatma yaylayı koydum. Kudret ve kuşatma yaylayı koydum. Şimdi buradaki önemli olan kudret olduğu için onu kaybetmek istemiyorum. Ben ihtimal dahilinde bir ilerleme de yapmak istemiyorum. Bunları da çiftleştirdim. Güzel. Tekrar kudretlere bakıyorum. Şurada bir tane bozkır görüyorum, kudret kuşatma. Bir kudret kuşatma daha gördüm. Bunları da çiftleştireyim hemen. Mor bir at çıktı. Üstün güç güzel. Devam edelim. Yukarıda kudret kaldım diye bir teyit edeyim. Tekrar aşağı inmeyeyim devamlı olarak. Şurada bir tane kudret kuşatma görüyorum. Yaylı atı. Yaylı atı yok. Şunları birbiriyle matchleyelim. Şunu ve şunu. İki tane bozkır var kudret kuşatma. Bunları da basıyorum. Kudreti kaybetme ihtimalimi ortadan kaldırıyorum yani bu şekilde. Bir tane kudret kaldı. Şimdi stratejilere bakalım. Strateji kuşatma yayla atı. Strateji kuşatma yayla atı. Şurada kudret kuşatma var. Strateji kuşatma. Şöyle. Yine mor bir at verdi. Güzel, sert. Strateji zırh var. Şunu tekrar yapabilirim. Şöyle. Bir saniye. Şurada görmüştüm. Ama şurada varmış. Strateji zırhta bakmıştık. Bunları da görmüş oldum. Devamında şöyle bir göz gezdirdiğimde şurada strateji kuşatma iki tane görüyorum. Tamam. Ya mesela şöyle bir örnek göstermek istiyorum ama ikisi de bozkır olsaydı gösterecektim. Arkadaşlar şöyle bir ihtimal deneyebilirsiniz. Yani kudret istiyorsunuz mesela, strateji için o kadar önemli değil sizin için strateji. Burada kudreti şans olarak deneyebilirsiniz. Yani denemek isterseniz deneyin. Denemek istemiyorsanız şu atı, şu an seçili olan atı bekletiyorsunuz. Ve ilerleyen süreçte at açtıkça, yani at aramaları gerçekleştirdikçe bunu da basıp bir kudretle kudret özelliğini kaybetmeyebilirsiniz. Şöyle strateji kuşatmaları tekrar çiftleştiriyorum. Kötü bir özellik geldi. Şu an savaşçının vereceği kudret özelliği kazanma ihtimali dışında bir şey verdi. Önemli değil. Şunu da yapabilirim. Şöyle, ya umuyorum ki strateji zırh gelir. Güzel geldi. Harika. Şimdi burada bir tane atım kaldı mesela. Bunu bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi bu gibi tüm çiftleştirmeleri bu tetikte şevkli, uysal, muzip, korkusuz, korumacı gibi hepsinde yapacağız. Bir önceki videomda anlattığım her şey şu anki adım adım ilerleme sürecimde ek bilgi olarak destek olacak arkadaşlar. Yani önceki binek sistemi videomda bahsettiğim her şeyin üstüne bir düzen dahilinde devam ediyoruz bu videoda. Şu sağ üstte koyacağım. Videonun sonuna da koymaya çalışacağım bir önceki videoyu. Oradan da gözlemleyebilirsiniz. Arkadaşlar çiftleştirmeleri tamamladım. Şöyle süvarileri korkusuz, korumacı, şekli aralarında çiftleştirdim. Bir aksaklık yaşadım arkadaşlar. Yeni olduğum için sanırım önüne geçemedim bu durumun. Çektiğim videonun bir kısmı gitti. Şimdi size o kısmı sözlü olarak anlatmaya çalışıp devam edeceğim. Şöyle şuradan göstereyim. Şöyle bir süvari özelliksiz atlarımı çiftleştirdikten sonra bazı özellikli atları bir araya getirmeye çalıştım. Bu benim ilk çiftleştirdiğim atın sonucuydu. Şöyle göstereyim. Şimdi burada şurada yayla bozkır bir at birleştirdim ve bana yiğit özelliği veren bir at sağladı.
Yine 2 tane Bozkır Savaşçı birleştirdiğimde de bana sert özelliğini verdi. Şimdi ben bu noktada şöyle bir şey deniyorum. Yani yapmamız gerekiyor. Savaşçı 2 tane yaylı atım var ve özellikleri ikisini birleştirmek istediğim özellik. Yani Yiğit ve Sert'i bir arada görmek istiyorum ben dedim. Ve bunları çiftleştirdim. Evet 2 özellik verdi fakat bir özelliği değiştirerek verdi. Yani garip bir durum yaşadım. Aslında soyda olan bir özellikten verme yüzdesi çok yüksekti. Fakat falanj kılıcı ve serti bir arada verdi. Bu noktada bir şeyden bahsettim. Ondan tekrar bahsedeyim size de. Şöyle arkadaşlar, tek özellik mi istiyorsunuz, çift özellik mi istiyorsunuz? Bu önemli bir konu. Tek özellik istiyorsanız cesaret, ben kırmızı olsun istiyorum diyorsunuz. Bu cesareti yine cesaret olan farklı bir atla, cesaret özelliği olan farklı bir atla, zaten önceki videomda da bu kısımdan bahsederken şunu size kanıtlamıştım. Özellik ortaksa eğer %100 sonuçla aynı özelliği veriyordu. Bunu görmüştük zaten. Bunlardan bahsettim. Birkaç çiftleştirme gerçekleştirdim. Onların sonuçlarını şöyle ufak bir göstereyim size. Şöyle çiftleştirme sonucu edindiğim atlardan biri var mesela. Şimdi arkadaşlar burada Yiğit ve Sert'i bir araya getirdim ben ve Yiğit özellikli bir Bozkır at oluştu. Sağ tarafta ise zaten Yıldırım özelliği olan farklı bir atım vardı. Şimdi ben bunun soyunda farkındaysanız Yiğit, Sert ve Yıldırım özelliği mevcut. Şimdi bu özelliklerin üçünden bir karışım oluşturmaya ve bunlardan bir iki özellikli, tabii ki de daha istediğim mor bir at çıkarmaya çalıştım. Fakat gitti bana cesaret özelliğini verdi. Yani soydaki 2 tane yiğiti kullanmadı. Şu yiğitleri kullanmadı. Bu serti de kullanmadı. Yıldırımı da kullanmadı. Gitti bunu verdi. Şimdi bu gibi yüzdelerle karşılaşabilirsiniz. Fakat bunu temizlemek adına bunu, yani yiğit özelliğiyle değil de yıldırım ya da sert ile çiftleştirirseniz, neden bunlarla çiftleştiriyorum? Çünkü cesaretle yiğiti bir araya getirme ihtimalini kaldırıyorum ortadan. Bununla ve de bununla bu gibi bir özellikle yıldırım ya da sert gibi bir özellikle çiftleştirirseniz bu atı, yine size istediğiniz bir at olarak geri dönebilir. Elde edebilirsiniz. Bunu sadece savaşta değil, korkusuzda falan da sağladım ben bu arada. Şimdi elimde 120 tane atım var. Fakat ben mavileri bir bitirmeye çalışıyorum. Şurada korkusuz seçiyorum. Aşağıdan buradan bir filtreleme yapıyorum. Diyorum ki ben saldırıda mı devam edeceğim diyorum. Yoksa savunmada mı devam edeceğim? Şimdi ben saldırıda devam edeceğim. Saldırı atlarını bir araya getirmeye çalışıyorum. Şu şekilde seçerek. Evet, doğru. Karşıma belirli atlar çıkıyor. Şimdi bunlara bakıyorum. Şurada ne var mesela elimde? Aktif beceri, strateji hasarı artar. Ruh bağı güzel bir özellik arkadaşlar. Ramses kompunda kullanılabilecek bir özellik. Bende de Ramses kompu da var. Fakat böyle yıldızları düşük olduğu için şu an sahada değil. Burada baktığımda bunu Bozkır atını birleştirebileceğim farklı bir Bozkır atı olmadığı için buradaki çiftleştirmeyi gerçekleştirmiyorum. Eğer ileriye dönük güzel atlar çıkarmak istiyorsanız siz bunları böyle bekleteceksiniz. Şimdi buradan korkusuza değil de korumacıya bakayım. Bu atlara bakıyorum. Burada kudret ve kuşatma var. Burada da strateji ve zırh var. Zaten atların biri bozkır, biri yayla. Ben bunları çiftleştirdiğim takdirde bana şu 4 nitelikten birini ve soyu bozuk bir ata çevireceğim. Evet, bu özellikle bu özelliği birleştirmek ve bir araya getirmek isterim kesinlikle. Ama atlar ve nitelikler şu an bunun için uygun değil arkadaşlar. Şevkli'yi de şöyle kontrol edelim beraber. Burada da bir ruh bağı görüyorum. Ruh bağı görüyorum, evet. Aktif beceri, strateji hasarı. Şu ne? Aktif beceri, kudret hasarı, güzel. Yıldırımım var. Tekrar aktif beceri, kudret hasarım var. Ve tekrar aktif beceri, kudret hasarım var. Mesela size şu örneği göstermek isterdim. Fakat şurada kudret zırh ve strateji zırh. Gerçi aktif beceri, kudret hasarına kudret niteliği gelmesi lazım. Nasıl bir şey yapabilirim? Bakıyorum. Strateji hasarı artar diyor. Yıldırım, kritik. Şöyle mesela size şunu söylemiştim. Bunu denemek istiyorum görün diye. Mesela kudreti sabit tutuyorum. Bu da zaten kudret özelliği. Aktif beceri, kudret hasarı. Şimdi bunu çiftleştirirken çift özellik istemeyenler için bu kısım arkadaşlar. Yani ben tek özellik istiyorum ve üstün gücü kırmızı olsun istiyorum diyenler için bu atların da aynı olması ve soyun temiz olması lazım bu arada. İsterseniz şöyle bir kontrol yapabilirim. Şu an şevkli süvari diyorum. Şuraya geliyorum. Bu kontrolleri yapın abi. Üşenmeyin. Şevkli süvari dedim. Şurada
neydi benim özelliğim? Üstün güç. Şöyle dedim. Buradaki atlardan bahsediyoruz. Bakın bu soyu gayet temiz. Normal bir attan bahsediyoruz. Bu da diğeriydi sanırım. Bunda zaten direkt bu çıkmış. Soyu yok. Bu da kullanmadığım strateji zırh olandı. Evet, soylar da temiz abi. Tamam. Geliyorum. Yani farklı bir özellik burayı rahatsız etmemiş daha önce. Geldim. Buradan üstün gücü seçtim. Ve tek özellik isteyenler için arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Tek özelliği geliştirmek isteyenler için bunu yapıyoruz. Basıyorum. Mordu benim özelliğim. Tekrar mor oldu. Atımı büyüttüm. Kudret ve kuşatma etkilerini arttırdım. Mesela şu an özelliği biraz daha güçlendirdim. Yani at da güçlenmiş oldu. Ama çift özellik istiyorum diyorsanız istediğiniz bir özellikle diğer özelliği bir araya getirerek devam edeceksiniz. Şimdi birazdan yapacağım. Şöyle şu atların mizaçları bir kontrol edeyim. Elimizde ne var diye. Pardon, şu filtre açık kalmış. Şu tüm saldırıları şöyle seçiyorum tekrar. Evet, seçtim. Şimdi filtrelemeyi gerçekleştiriyorum. Korkus'a bakmıştık zaten. Korumacıya tekrar bakayım, şöyle hatırlayamadım. Tamam, bunlar farklı atlar demiştik. Şevkli'de farklı bir şey denedik. Okey. Uysal'a geliyorum. Uysal'da buna uygun at yokmuş. Muzibe bakıyorum. Evet. Burada bir şeyler var gibi. Şuna bakıyorum. Mesela aktif beceri strateji hasarı kritik. Aktif beceri strateji hasarının yanına kritik koymama gerek var mı? Yok. Toz avcısı diyor. Bunlar da bekleyecek. Şimdi mesela bu sabır işi abi. Burayı bekleteceksin. Yapacak bir şey yok. Tetikliğe geliyorum. Pasif beceri kudret hasarı denk gelmiş buraya. Bu büyük ihtimalle birleştirilmiş bir iki at çiftleştirmesinin sonucu. Pasif beceri kudret hasarına ben toz avcısı eklemek istiyorum. Neden? Kirosuma kullanacağım. Çift özellikli yapmak istiyorum. Deniyorum abi. Evet, gördüğünüz gibi istediğim özellik gelmedi ama ruh bağını aldı. Bakın. Aktif beceri strateji hasarı, yani Ramses kompuna kullanabileceğim bir şey oldu bu. Yani niteliği kudret olduğu için Ramses'e çok yakıştıramadım ama yine de özellikler gereği Ramses'te kullanabilirim. Şimdi bir tane daha ruh bağı ve toz avcısı o özelliği olan çift özellikli bir at çıkarırsam eğer bunu onunla çiftleştireceğim ve bu özellikleri de yükselteceğim abi. Ya şimdi isterseniz savunma kısmına geçelim. Şöyle bir savunmaları karşıma çıkardım. Savunma özellikle istediğim özelliklere sahip olan 23 tane atım varmış arkadaşlar. Şimdi şöyle mizaç bir masaya yatıralım. Bakalım neler çıkıyor karşımıza. Güzel. Burada korkusuzda güzel bir at yoğunluğu var elimde. Mesela bakıyorum buna dirayet. Alınan normal hasarı %5. Güzel. Kudret niteliği de mevcut. Şimdi buna bakıyorum. Bu da demir sırt kudret hasarını azaltır. Şuraya bakalım. Bu da normal hasar. Kudret olan yok mu? Korkusuz. Tekli savaşlarda bildiğin aldığı hasarı azaltır. Şimdi mesela bu güzel bir özellik. Abi şimdi ben bu savunmayı oluşturup kime takacağım diyeceksiniz. Bu atı hangi hero'ya takacağım diyeceksiniz. Şöyle mesela hasar kompunda hasar vermeyen biri var. Mesela Atilla. Atilla'ya takın abi. Atilla şimdi kudrete hasar veren, yani çok yüksek bir kudret hasar veren hero değil. Normal saldırı hasarı da düşük. Bunları verelim, savunmaya destek olsun gibi düşünebilirsiniz. Ya da tüm kompu etkileyen, yani tüm birliği etkileyen saldırı hasar veren yani ama tüm kompu etkileyen özelliklerden de verebilirsiniz. Şimdi ben şuraya baktığımda burada ne görüyorum? Şurada bir kaya gibi var. Mesela şunu bir koyalım şöyle. Kaya gibi özelliği var. Kudret de var bunda. Bozkır atlara bakalım abi. Bozkır atlardan kudret olan hangisi? Şu. Bir normal saldırı hasarını azaltır diyor. Dirayet. Kaya gibi de aldığı tüm hasarı azaltır diyor. Güzel abi. Mesela birliğin aldığını diyor. Bu ne diyor? Yine birliğin aldığı normal saldırı. Çok güzel. Tüm birliği etkileyecek. Şöyle bir basalım bunları. Birliğin aldığı strateji... Abi rastgele bir şey attı şu an. Yani bugün elim biraz kötü gibi. 2 özelliğimi yedi şu an yani. Farklı bir deneme gerçekleştireceğim. Şuna bakıyorum. Demir sırt kudret hasarını azaltır diyor. Güzel. Şurada da kaya gibi var. Tüm hasarı azaltır var. Şöyle demir sırtla kaya gibi bir araya getirmeye çalışalım. Kaya gibi kaldı burada. Bu da normal saldırı özelliği. Bu da pasif beceri özelliği. Yani bunu
Lubunun arkasında bir tane bir şeye takabilirim. Pasif beceri özelliğini azalttığı için. Yani şunları şu şekilde bir çiftleştirebilirim. Kudret yok zaten ikisinde de. Dirayet ve tahkimatı aynı anda denk getirmeye çalışıyorum. Tahkimat kaldı, dirayet gitti. Arkadaşlar şimdi mesela bu atı ben tekrar dirayet olan farklı bir atla çiftleştirerek sürece devam edebilirim. Korumacıya geçtim. Korumacıda iyileştirme özellikleri bayağı aktif bir şekilde ilerliyor. İsterseniz korumacı için hayat kurtaran. Bunlar kalsın abi. Ben bunları mesela dirayetle mirayetle şu hayat kurtaran güzel bir özellik. Yenileme etkileri tetiklendikten sonra en azından mesela Bellevu var, FSM var bende. Onlara bunları kullanabilirim. Yenileme özelliği var olanları. Aynen onlara bunları tüketebilirim. Bu şu an böyle kalsın, bir şekliyle ilgilenelim. Burada da zaten çok yokmuş. Ne var burada? Şuna bakıyorum. Pasif beceri hasarını azaltır. Burada da bir dirayet aynen dirayet normal saldırı hasarını azaltır. Tam istediğim bir ikiliyi bir arada görüyorum. Kudret ve zırh ikisi de çok güzel. Umuyorum arkadaşlar size güzel bir örnek göstereceğim şu an. Tahkimatla dirayeti bir arada görmek beni de çok mutlu eder. Yine az önce dediğim gibi süvarinin arkasındaki Atilla'ya takabilirim bunu. Şöyle çift özellikle abi özelliği değiştirdi ama istemediğim bir özellik vermedi. Yani bu biraz şans. Özelliğimi değiştirdi ama yani beni de üzmedi diyebilirim. Hatta şöyle şu an bunun soyunda tahkimat ve dirayet var. Korkusuz tahkimat ve dirayeti bir arada kullanıp tüketebilirim yani bunu. Güzel oldu. Böyle saçma bir şey vermedi yani. Tamam. Şimdi Uysal'a bakacağım. Uysal'da nelerim var? Uysal'da da güzel 7 tane atım varmış. Şöyle kudretli var mı diye bakıyorum. Evet şurada 3 tane kudretli görüyorum. Bu demir sırt kudret hasarını azaltır. Bu her türlü hasarı, tüm hasarı azaltıyor. Bu da birliğin değil mi? Evet. Güzel. Şu da dirayetim normal saldırı hasarını azaltır. Abi ben şununla şunu bir araya getirmek istiyorum mesela. Kaya gibi yenileme. Abi gördüğünüz gibi çift özelliği yakaladık. Fakat nedenini anlayamadım. Bir özelliği değiştiriyor. Tüm hasarı azaltmayı aldık şu an. Güzel. Ve iyileştirme etkisini %9. Abi ben bunu FSM'ye takayım mesela şu an. 1000 diyeyim. FSM'deki Fatih Sultan Mehmet'teki atıma bakayım. Var mı? Olmayabilir. Şöyle bakıyorum. Mesela iyileştirme etkisini %4 arttırır diyor. Mor bir atmış. Fakat burada aldığı tüm hasarı %2 kadar azaltıp iyileştirme etkisini %10 arttırıyor. Bu birliğin alınan iyileştirme etkisini %4 arttırıyor. Aslında baktığınızda birliğin aldığı için %4 bir şekilde düşündüğümde %12 gibi düşünebilirim bunu. Yani benim mantaliteme öyle yatıyor. Neden öyle? 3 tane hero var. Üçüne de %4 %12 gibi düşünebilirsiniz. Bunun %10. Şimdi buna ek olarak tüm hasarı da azaltma var. Tamam güzel. Bu mavi atı kullanabilirim gibi geliyor. Fakat ilerleyen süreçte mor bir ata dönüştürmem benim için daha faydalı. Şimdi bunu böyle koyduk. Güzel. Bir tane at çıkarmış olduk. Tatlı oldu bizim için. Bakın burada görünüyor güzel güzel. Fatih Sultan Mehmet'i de severim. Korkusuz. Bu korkusuz özelliği de çok güzel ya. Birliğin aldığı hasar %3 azalır diyor. Tekli savaşlarda azalıyor ama. Şu da dirayet mi? Ama bu bozkır. Bozkır var mı? Yok. Kötü. Bu ikincil vuruş beceri hasar. Bu özellik de aslında çok önemli bir özellik ya. Aktif beceri hasarı. Abi bu barış koruyucu. Bunun yanına kaya gibi falan koyacaksın. Var mı ya? Varsa çok güzel olur ya. Normal saldırı değil de şöyle kaya gibi falan koysam barış koruyucunun yanına, barış koruyucu aktif beceri iyi yani. Kullanılır abi. Ama şöyle bir şey deneyebilirim. Mesela kılıç kesici ile ikinci duruş beceri hasarını azaltma ile bu arada bu kılıç kesici kudret ve şey fark etmeksizin yapıyor bunu. Kudret ve yani Belisarus'u da savunuyor. Lubu'yu da savunuyor. Mulan'ı da savunuyor şu an. Ve normal saldırı bir dirayet ekleyesim var buna. Şimdi bunda ne vardı? Strateji, kalkan. Şu kudreti harcamayayım bence. Ya da harcamayayım bence. Aynen. Şimdi bak gaza geliyoruz abi. Gelmememiz lazım işte. Bu şekilde kılıç kesiciye bir dirayet eklemeye çalışalım. Dirayet kaldı. Kılıç kesicim gitti. Önemli değil abi. Yapacak bir şey yok.
Ya bu süreç böyle ilerleyen bir süreç. Ama bakın burada bozkıra dönüştürdü bu atı. Ben bunun yanına ne demiştim? Dirayet mi demiştim? Dirayet mi arıyordum? Normal saldırı. Bu ne? Aldığı tüm hasar. Tamam, bunları deneyelim. Güzel bir şey oldu aslında. Hem şeyi de getirebilir. Kılıç kesiciyi de denk getirebilir. Kılıç kesici de zaten korkusuza falan da gider yani. Şöyle basalım, hadi bismillah. Korkusuzum düştü. Olsun, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Soyunda bayağı savunma hatları olan bir at bıraktık aslında şu an. Muzibe bakmış mıydık? Yok, bakmamışız. İlgilenelim hemen. Burada da gördüğüm üzere bir tahkimat görüyorum. Pasif beceri hasarını azaltır. Pasif beceri hasarını azaltıyorsa süvarinin arkasına takılabilir. Dirayet normal saldırı hasarını azaltır. Bende yenileme yok. Hayat kurtaranla olabilir aslında ama yenilemem yok onda. Süvarimde. Bu da yenileme. Normal saldırı şununla şunu şu şekilde bir araya getirebilirim abi. Dirayeti arttırdı. Tamam. Dirayet iyidir abi, kalsın. Dirayet birçok şeyle gidebiliyor. Burada arkadaşlar yapacağım başka bir şey yok. Yenileme ile ilgili çünkü bunlar. Yani iyi bir şey geldiğinde şu hayat kurtaranı bir şeyle birleştirebilirim. Mesela kaya gibi falan gelirse onun yanına koyabilirim. Şu tetikte kısmına da bakalım. Burada yokmuş zaten. Şimdi burada özellikleri bir kontrol etmemiz gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi tüm savunmaları buraya çektim. Yalnız taktiksel savunmalar yok. Evet, bakıyorum. Yok. Toplama da yok. Okey. Şimdi bu noktadan sonra ya şöyle ilerleyeceksiniz abi. Yani çift özellik isteyenler için bahsediyorum. Ya korkusuza çekeceksin. Burayı böyle çiftleştire bir sonuca varmaya çalışacaksın. Ya da işte şunu yapacaksın. Ya da burada tümünü korkusuz, korumacı, herhangi bir mizaç fark etmeksizin hepsini birbiriyle çiftleştirerek gideceksin abi. Şimdi çok fazla at elde edemeyeceğimiz için ben bir noktadan sonra karıştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani mükemmel bir sonuca varabilmek için inanılmaz çok ata ihtiyacımız var. Yani bu çok fazla istatistik içeren bir şey. O yüzden bir noktadan sonra böyle uygunları bir araya getirmemiz gerekir diye düşünüyorum ben. Bunu ekledim diyelim. Dirayetle yapabilirim demiştim ama bir yandan da kudreti olması gerekiyor. Şurada bir tane daha varmış işte. Tamam. Bakmama. Yanlışlıkla bastım. Hadi bakalım. Yani yanlışlıkla güzel bir şey çıksa olmaz mıydı? Tamam, bunu kaybettik. Kötü bir sonuç aldık arkadaşlar. Şu dirayeti alalım. Bir tane daha korkusuz ve de kudreti olan bir korkusuz kudreti olan bulduk abi. Şöyle. Umarım buradan da zırh düşer. Güzel olur. Hadi bakalım. Yap artık şunu. Dirayeti yedi. Başka dirayetim yoktu sanırım. Aktif beceri. Buna bakmıştık. Hayat kurtaran. Elimde korkusuzum kalmıştı. Kaya gibiyle de basabilirim. Korkusuz özelliğim kalmıştı. Karışıklık olmasın. Şu benim korkusuz özelliğim. Bu mu kaldı? Yok, şu kaldı. Korkusuz özelliğim. Buna dirayet basmıştım. Tamam. Dirayet basmıştım. Korkusuzda ne var? Tekli savaşta bileğin aldığı hasar azalır. Hayat kurtaran takarsam. Bir dakika. Bileğin aldığı hasar azalır. Bunda da kudret var. Hayat kurtaran takarsam tamam. Bellovia'da FSM'ye kullanabilirim diye düşünüyorum. Tekli savaşta bileğin aldığı hasar. Bellovia kullanmam. Bellovia hasar takarım da. FSM'de de var. Umuyorum ki kudret ve zırh alır. Hadi bismillah. Kudret kuşatma korkusuz kaldı tekrar. Bu korkusuz yapıştı bize. Şurada şimdi bir tane bozkıra döndü ama artık bozkırla kullanabilir oldum. Bozkırda da vardı sanırım bir tane hayat kurtaran. Şöyle. Hadi.
Yok, inatçı çıktı abi. Tamam, bu kalsın abi. Mor oldu zaten. Ya bir şöyle yapacağım. Şunları bir görmek istemiyorum. İyileştirici, yenileme. Onları kullanacağım şey. Tamam. Ya kendim için uygun hale getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi şunu bir koymak istiyorum. Barış koruyucuyu. Ama sanki barış koruyucu aktif beceri hasarı azaltır. Şu kaya gibiyle yapabilirsem aslında çok tatlı olur ya. Evet, sanki pasif beceri yok. Bu kaya gibi geçerse çok tatlı olur ya. Eşimi mi çağırsam acaba ya? Şansını deneyeyim. Şöyle basıyorum. Hadi. Oo, güzel bir kaya gibiye dönüştü aslında. Ama bir yandan da barış koruyucuyu kaybettik. Bu atı mesela bekletip barış koruyucuyla basacağım. Çünkü barış koruyucu çok çıkmıyor, farkındaysanız. Diğerlerine göre bayağı az. Bu kaya gibiyi de değerlendirmeye çalışacağım. Tamam, savunmada pek işimiz kalmadı gibi. Şöyle saldırıya da tekrar bir bakayım genel hatlarıyla, tümünde tüm maviler açıkken. Kudret şu var. Evet. Pasif beceri kudret hasarı. Cesaret diyor. Şunu bir koyalım şöyle. Şunu bir koyduğumda o direkt şey miymiş? Kudret kalkanmış. Kudret kuşatma. Şu daha iyi. Şöyle bir deneyelim. Hadi bakalım. Bozkırat bulamadım. Toz avcısını 6.8'e yükselttik. Sanırım bu arada cesaret vardı bir tane daha. Şöyle bakıyorum. Şurada var bir tane. Ama bu strateji kalkan. Bir daha varsa şöyle kudretle basayım. Yoksa da basacağım onunla. Yok gibi. Şunu bir alalım. Koyduk. Toz avcısı çıkmıştı şu. Umarım buradan kudreti alır. Ya biraz böyle rastgele oynadık şu an ama deneyelim. Sağdaki atımın soyunda da cesaret var zaten. Umarım ikisini birleştirecek. Yine toz avcısını aldı. Kudreti de aldı. Düşürdü. Çok kötü oldu ya bu. Bunu böyle şu an şeyle aktif beceri strateji hasarıyla falan bir bütünlük haline getirebilirim. Şu. Evet. Şunu alalım. Şunu alalım. Bir de böyle deneyelim abi. Yap artık şunu ya. Abarttın ama sanki biraz. Yani savunmaya çekti kendini, en sonunda gitti. Evet, biraz abarttı gerçekten. Bugün elim biraz kötü. Şunu deneyeceğim abi. Ya böyle bayağı şansa bir şey deneyeyim. Bakalım böyle deneyince ne oluyor. Şu an nitelikler rastgele durumda. İkisi de korumacıymış atların. Böyle bir deneyelim. Umarım kudret ve zırh gelir, denk gelir. Üstün güç, aktif beceri, kudret ve strateji geldi. Olsun. Çok da kötü bir ortalığı bozmadı yani. Çok güzel bir şey oldu aslında şu an. Şöyle yapamaz mıyım? Üstün güç. Bir de burada toz avcım var. Şöyle bir olabilir aslında. Hadi. Hadi. Üzme beni ya. Neyse, moratlarımız bayağı birikti. Onlarla ilgileniriz. Tamam. Şimdi burada özelliksizler görünmüyor mu? Bir dakika. Şuna bir basalım. Şöyle bir özelliksizler de var diye düşünüyorum. Evet. Oo. Bayağı var. Hadi ya, bu kadar beklemiyordum. 46 tane atım var. Şöyle korkusuz'a bir tıklayalım abi. Wow. Evet, ciddi fazlalıkta atımız varmış şu an. Şöyle yapalım. Şu kudreti bir birleştirelim. Stratejiyle de stratejiyi birleştiririz. Burada sarı at gelme olsa %10. Özellikle bakacağız. Bakalım ne verecek. Pasif beceri, strateji hasarı. Sevmediğim bir özellik geldi. Şunları da aralarında çiftleştiriyorum. Bayılırım. Tamam. Korumacıya bakalım aynı şekilde. Yani
bugün mavide yaptıklarımı şu an burada yapıyorum. Korumacı. Şu ikisi güzel duruyor. Bir bakayım aynı at varsa ona basayım bari. Tigin, Norsis. Norsis var aslında. Ya zırhı riske atacağım ama şununla basmak daha mutlu eder beni yani. Şöyle basalım. Yenileme. Böyle basarsanız böyle çıkıyor. Şunları birbiriyle basalım o zaman. Gerçi kudreti hiç etmek istemediğimden böyle yapıyorum. Bu da yenileme. Tamam, bir tane de kaldı. Kalsın. Devam edelim. Şevki'de tek bir at varmış. Uysal'a bakıyorum. Şu biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Yenileme. Muzip denk gelmemiş ama şunları sizin için deneyebilirim. Kılıç kesici. Yüzdeseli de iyi verdi de şeyler kötü. Nitelikler kötü geldi. Bu tetikte de miyim? Evet, tetiktedeyim. Tetikte de aslında daha çok önemli gibi. Şöyle atlar aynı olduğu için şöyle bir deneyeyim. Sıra tabanlı strateji hasarı artar diyor. Şu Tigin'le Azgın Alev ne kadar benziyor ya. Kara Yıldız Norsis diyelim. Norsis geldi. Ruh bağı. Tipici strateji hasarı. Tamam. Bunu basabilir miyim? Neden basmayayım ki yani? Yani arkadaşlar biraz bir yorum yapacak olursam bu süreç çok uzun soluklu bir süreç olduğu için böyle ufak artık bir şeylerden fedakarlık yapmamız gerekiyor gibi duruyor. Çünkü çok fazla beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Mesela şurada kudreti tutturacağıma inanıyorum ve basıyorum. Evet, kudret strateji falanş kılıcı geldi. Tamam. Şimdi sadece şurayı seçip buradan önce bir saldırılardan başlayayım şöyle. Eksik var değil mi? Bir şey seçmedim ha. Şu. Tamam. 11 tane at çıktı. Güzel. Şununla Yiğit ve şu kritiği Lubu'ya bir deneyelim şöyle. Ama işte bunda da kudret yok. Yıldırım kritiği aldı ama öyle kaldı. Ya şöyle yapacağım. Şu serti buna geçireceğim abi. Yok ya, inat etti, vermiyor ya. Gerçekten inat etti, vermiyor. Bir tane daha kritiğim var. Buradan kudreti almam lazım. Kritiği de buna verebilmem lazım. Kudreti alamadım. Zaten gitti. Savunma kısmına bakalım. Orada rahat mıyız? Burada pek elimizin açıklığını getirdik gibi. Uzun bir video oldu. İstediğim süreyi geçti. Fakat size bazı fonksiyonları gösterecektir. 8 tane at varmış zaten. Şuna bakıyorum. Güzelmiş. Şu nedir? Sıra tabanlı beceri hasarını azaltma. Yine kılıç kesici. Kılıç kesiciyi ikinci vuruş beceri hasarını azaltma. Okçuya koyabilirim şununla beraber. Çok da güzel olur. Lubu'yu durdurur. Kudret hasarını azaltır. Şu üsttekileri de birbiriyle deneyebilirim. Güzel. Hadi şöyle bir artık bizi biraz mutlu etmen lazım gibi. Birleştirdi ama garip bir şey yaptı. Aktif beceri kudret hasarı artar. Hayat kurtaran. Aktif beceri kudret hasarı artar. Yenileme tetiklendikten sonra. Tamam, ben bunu değerlendiririm. Şu kudret hasarı azaltır diyelim. Ve şu diyelim. Yine aynı yere düşünüyoruz bunu.
Şu ne? Tamam. Toz avcısı. Aa, enteresan şeyler oluyor ya. Gerçekten enteresan şeyler oluyor. İkinci vuruş beceri hasarını azaltır. Ve de dirayet. Dirayet ve ikinci vuruş. İstediğimi aldım burada. Evet, bu güzel, zırh da var. Tamam, bir tane güzel aldık. 83 tane at var. Bu arada özelliğini beğenmediklerimizi, arkadaşlar özelliği beğenmediklerimizi de şöyle yapacağız. Onu da ufak bir bahsedeyim. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Zaten bir önceki videoda bunu yapmıştık sizinle. Denemiştik. Neler çıkabileceğini de görmüştük. Örnek veriyorum. Bu özelliği beğenmiyorum. Bir yandan bu yok, tetikte olmasın. Bir yandan bu özelliği de beğenmiyorum. Özellikler farklı ve özellikleri beğenmiyorum ama kesinlikle. Nitelikler de farklı. Bu şekilde basıp rastgele bir özellik tutturuyorsunuz. Ve o özellik sizin için kullanılabilir bir özellikse yine farklı noktalarda kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir öneride bulunmak istiyorum bu arada. Yani mesela savaşçı şeklinde başlayın. Evet, korkusuz şeklinde başlayın. O çiftleştirmeleri yapın. Ama ilerleyen süreçte bunu biraz daha dallanıp budaklandırabilirsiniz. Çünkü ortalık karışıyor gördüğünüz gibi. Burada ihtimaller silsilesi bayağı arttığı için, siz de o kadar bekleyemeyeceğiniz için, düdük ya da at bekletemeyeceğiniz için bir an önce böyle çiftleştirip elinize karlı olan özellikle atı çıkarmanız gerekiyor. Bu gibi çiftleştirmenizi de yapıp, örnek veriyorum, ikisini çiftleştirdiniz. Rastgele bir özellik atacağı için sallıyorum Yiğit çıktı. Yiğit'i kullanmanız gereken yerde direkt kullanın. Ve bu şekilde sürece devam edin. Arkadaşlar benden bu kadar. Binekle ilgili ilk düzeni anlattığım videoda da birçok şeyden bahsetmiştim zaten. O videoyu da videonun sonuna ekleyeceğim. Hepinize görüşmek üzere. Umarım sizlere katkım olmuştur. Taktikle kalın.